YouTube Türkiye mecrası içerisinde Kagurabachi alanında tek kanal olan bendenizin sizlere sunmuş olduğu gelişine Kagurabachi içeriğine göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten de bu serinin ilk videosuna olan geri dönüş ve analitik anlamdaki gelişmeleri gördükten sonra şunu fark ettim ki demek ki YouTube Türkiye mecrasının bu tarz içeriklere ihtiyacı var. Ben de size bunu sunmaya devam etmeye karar verdim. Ve bu devam kararımın ardından da ilk bölümün yorumlar kısmında şöyle bir öneriyle karşı karşıya kaldım. Ve o yüzden de ikinci bölümün konuğu da bu yoruma dayalı gerçekleşmiş bulunmakta. Bugünkü konuğumuz Rakuza Ichi'nin baş belası Magatsumi'nin kendine yem olarak seçtiği Hakuri Sazanami'nin kabusu ve aynı zamanda da kökeni Kiora Sazanami olacak. Kiora Sazanami aslında belki de Genichi Shoujo'yla bir miktar eşdeğer görebileceğimiz bir yapıya sahip. Nasıl? O da tıpkı aslında birçok okuyucunun gözlemi doğrultusunda aman canım işte Magatsumi'nin gücünü ilk elden göstermek adına oluşturulmuş sıradan işi bitince ortadan kaldırılacak bir kötü olarak değerlendirildi diye düşündüğümden dolayı bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Ama tabii ki de Kiora Sazanami aslında bundan daha fazlası. Özellikle Rakuzaichi Arc içerisindeki motivasyonuyla ve bununla birlikte Swordbearer Assassination Arc içerisinde de yine Yura'nın özellikle anlatımları olsun ya da Swordbearer Assassination Arc'ı eleştirirken salak Kaizen olarak nitelendirdiğim karakterin planları doğrultusundaki önemi olsun. Aslında bu karakterimizi etkinler listesine en azından ilk 5'e değil ama ilk 10'a sokuyor diyebilirim. Şimdi gelelim bu söylemlerimin detayına. Öncelikle arkadaşlar Kiora Sazanami aslında bırakın Rakuzaichi Arc'ını, bırakın Swordbearer Assassination Arc'ını ta Seiti War'a kadar uzanan bir geçmişler dönemecine ve aslında evren için oluşturmuş olduğu değerler kavramının da temelini almakta. Peki ama nasıl? Çünkü sonuçta Kiora Sazanami ve Sazanami klanı da tıpkı Hishoku örgütünün olduğu gibi ve Yura'nın da olduğu gibi büyücü. Ve aslında Seiti War zamanında gerçekleşmiş olan büyücüler üzerinden özellikle gerçekleşmiş olan soykırım hareketi nezdinde ve bunun sonucunda da madem ki bizi eziyorlar, madem ki bize haksızlık yapıyorlar o zaman biz de kendi gücümüzü toplarız ve ardından da insanlardan ve diğer toplumlardan da intikamımızı bu şekilde alırız düşüncesinin en birincil örneği. Yani Genichi Shoujo'yu saymazsak çünkü Genichi Shoujo'nun tam manasıyla olan o büyücülükle ilgili yapısını biz göremedik. Sadece varsayımlarda belki bulunabildik malum panelden dolayı. Bununla birlikte bu özelliği dışında aslında Kiora Sazanami yine kendi içinde barındırmış olduğu o güç açlığıyla da bizlere önemini belli bir ölçüde kanıtladı diyebilirim. Neden? Çünkü Magatsumi'nin de temeli aslında bu güç açlığından ve otokontrol isteğinden, otokontrol arzusundan kaynaklanan bir yapıya sahip. Ve bu yapının da test edilmesi için Yura'nın da aslında Swordbearer Assassination Arc içerisinde bahsetmiş olduğu gibi hatta salak Kaizen'ın bile dolaylı yoldan bunu ifade etmiş olması gibi en birincil kaftandı Kiora Sazanami. Tabii ki de Kiora Sazanami aslında pislik bir karakter. Yani özellikle oğlu Hakuri'ye yaptıklarını düşündüğümüz zaman bununla birlikte Kagurabachi evreni içerisinde yapmış olduğu şiddet eylemleri,
bununla birlikte insan ticareti, bununla birlikte yine belli başlı dünyayı, yani evren içerisinde dünyayı yok edebilecek silahlar olsun ya da büyülü envanterler olsun, bunların kaçak satışını üstleniyor oluşu tabii ki de onu kötü bir karakter yapıyor. Yani burada asla Genichi Soujo gibi iyi biri olabilme ya da iyi biriydi, yani iyi biriden kastım da hani normal biriydi ama o kötüye itildi demem çok da doğru olmaz Kiyoru Sazanami için konuşmam gerekirse. Yani Genichi Soujo'dan bu noktada ayrılıyor. Onu da söylemiş olayım. Ama Kiyoru Sazanami'nin de şöyle bir durumu var. Yine şeytanın avukatlığını muhtemelen yapmış olacağım. Tıpkı başka bir eserin başka bir YouTube mecrasında dolanan içeriğinde olduğu gibi. Yani onun da belki aile kökeni içerisinde Seiti War'un yaratmış olduğu etkiler üzerinden karşılaşmış olduğu bir takım zorbalıklar olsun ya da baskı olsun. Bununla birlikte yani itaat kültürü dediğimiz bir ortamın ona da yansıtılmış olması da belki Kiyoru Sazanami'yi bu noktaya itti. Kiyoru Sazanami sonuçta Magasumi'yi evet vekaleten kullanırken belli miktar gücünü kendine absorbe etti. Ama o güce dayanamadı. Çünkü Yura kadar büyük bir mentali yoktu zaten. Büyük bir dirayeti yoktu. Bu yüzden yani Magasumi onun için, hatta Magasumi diyorum ama diğer adı Shinichi bu arada tabii ki de. Onu da belirtmiş olayım. Büyülü kılıcın. Yani o kılıç onun için adeta intihar bombası gibi bir şeydi. Yani gerçekten de Yura'nın dediği gibi bu bağlamda sadece bir test kobayıydı ve başarısız oldu. Ardından da öldü. Ama tabii ki de yıkımı büyüktü, etkileri büyüktü. Bu karakteri açıkçası bu yönden bile ele aldığımızda bizim için, hani demin demiştim ya, ilk ona belki zorlarsak girebilecek karakterlerden biri olmasının sebebi de yine Magasumi'nin gücünü ilk elden detaylı bir şekilde görebildiğimiz bir karakter olması. Gelelim Hakuri kısmına. Kiyoru Sazanami'nin zaten yorumlar kısmında belirtilmesinin sebebinin ilk bölüm içerisindeki Hakuri bahsedişimden olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden şimdi Hakuri'ye kısmına gelmek istedim. Hakuri için de yani bir anlamda bakarsak hani güçlenmesi açısından ya da kendi gücünü bulabilmesi açısından yani bir dereceye kadar aslında iyi bir rol model diyebilir miyiz? Kararlılık bağlamında ya da bununla birlikte içindeki o barındırmış olduğu gücü de, yani Magasumi'nin dışında kendi büyü gücünü de gayet idareli bir şekilde kullanabiliyor şeklinde bir tablo bize resmedilmiş olması, Kiyoru Sazanami adına konuşuyorum, aslında iyi bir rol model olabilir Hakuri için. Ama tabi benim burada bahsetmiş olduğum Kiyoru Sazanami'nin sahip olduğu o açgözlülük, bununla birlikte otokontrollüye olan sevdası, hazzı, yani kesinlikle onu bu rol modellikten çıkarıp atıyor. Bunu söyleyebilirim. Bununla birlikte yani eğer ki Magasumi'yi kullanırken en az Yura kadar dirayetli olabilseydi, kendi o açgözlülüğünün getirmiş olduğu özgüvene kapılmasaydı, yani muhtemelen Yura'dan sonra vekalet bağlamında Shinichi'yi kullanabilecek isimlerden birisi de olabilirdir. Çünkü Rakuzaichi arkında biz bunu gördük. Rakuzaichi arkı içerisinde özellikle Butterfly özelliğini aktive ettiği zaman ya da taktiksel bir şekilde Chihiro'yu 40 ayakla yenmeye çalıştığı zaman da biz bunu gördük. Ya da örümcekle yine Chihiro'yu ilk kıstırdığı zaman Chihiro'nun o benim şimdi hareket alanımı kısıtladı, ben hareket edemiyorum, şimdi ne yapacağım dediğini, o minimal de olsa panik halini bize yaşattı. Yani Kiyoru bu bağlamda baktığımız zaman en az Genichi Soujo kadar iyi yazılmış bir kötü karakter, bir villain. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki de onun o bahsetmiş olduğum açgözlülüğü ve otokontrole olan meraklılığı tıpkı Genichi Soujo'nun kendisinin içinde var olan o büyük özgüveni ve kaosa olan takıntısında olduğu gibi sonunu getirdi. Yani Genichi Soujo nasıl o sahip olmuş olduğu negatif
özellikleriyle aşırı güç dolumu sonucunda patlayarak adeta öldü. Kiora Sazanami de yine aslında kendi içindeki o açgözlülüğünü, özgüven patlamasını ve bununla birlikte otokontrole olan o arzusunu dengeleyemediği için iradesini gücüyle entegre etmek konusunda da başarılı olamadığı için Magasumi'nin gücüne adeta hapsoldu, çekildi. Yani Magasumi onun gücüne domine etti. Ve o orada adeta belki güncel bölümlerde görmüş olduğumuz Yura'nın hiçliğe çekilmesi gibi, karanlıkta kalması gibi o da karanlıkta kaldı. Bu durumu en net böyle özetleyebilirim. Yani arkadaşlar gerçekten de baktığınız zaman değerli bir karakter. Yani öyle sıradan işte Rakuzoichi Ark'ın bir tane baron villain'ı lazımdı. Bir tane klan oluşturalım. Adı Sazanami klanı olsun. Ve bunun da böyle şimdi Japonya'dayız. Böyle bir aile reisi diyebileceğimiz daha böyle baskın bir karakteri olsun. O da Kiora olsun. Değil yani arkadaşlar. Kiora Sazanami'nin bir amacı vardı. O amacını gerçekleştirdi. İçindeki gücünü gösterdi. Gücünü gösterirken açgözlülüğünü de gösterdi. Açgözlülüğünü gösterirken otokontrol arzusunu bizlere dile getirdi. Bunları dile getirirken de ilk başlarda Magasumi'nin gücünü adeta kendi uzvuymuş gibi kullanabildi. Ve biz bunun şaheserliğini okuma fırsatını elde ettik manga chapter'ları içerisinde. Ama ardından bu kullanmış olduğu güçlerin yarattığı o büyük özgüven sonunda patladı ve bir hiçlik gibi onu kendi karanlığına çekti. Ve ardından da Kiora Sazanami o karanlığın içerisinde kayboldu sonsuza kadar. Yani Genshin Soujo kadar adından da bahsettiremedi, onu da söylemiş olayım. Şimdi Genshin Soujo'dan çünkü değinmişken de tekrardan bunu belirtmezsem olmaz. Genshin Soujo kendi barındırmış olduğu karakteristik özellikleri olsun ya da göstermiş olduğu davranışlarla bize kendi bulunduğu ark içerisinde değil geri kalan arkalarda da adından söz ettirmeyi başardı. Ama Kiora Sazanami bunu maalesef ki başaramadı. Çünkü o kendi içerisinde dizginleyemediği büyük bir özgüvene sahipti. Hiç olmazsa Genshin Soujo kendi özgüvenini belli miktarda dizginleyebiliyordu. Kendi zayıf yönlerinin farkındaydı. Analiz yapıyordu. Ama Kiora bunu yapmadı. Mesela buradan da ele aldığımız zaman Kiora hiçbir zaman aslında analiz yeteneğini kullanmadı. Kiora kendi içindeki var olan gücüyle Magasumi'nin gücünü ilk kullanımda başarılı bir şekilde entegre edebildiği için, yani büyü alanındaki uzmanlığından kaynaklı olarak bunu başarabildiği için bahsetmiş olduğum güçleri kullanıp Magasumi'nin Chihiro'ya zorlu anlar yaşattı. Ama Yura'nın da bahsettiği gibi sadece bir test kobayı olmaktan da günün sonunda kurtulamadı. Ama tabii ki de Hakuri buna da maruz kaldıktan sonra şu anki güncel chapter'larda okumuş olduğumuz Swordbearer Assassination Arc içerisinde adeta parlayan bir yıldız olan ve bana kalırsa Chihiro'dan sonra umut ışığını devralacak isim haline geldi. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bu bağlamda da ele aldığımız zaman aslında Kiora Sazanami'ye teşekkür etmeliyiz. Çünkü bize gerçekten de önemli bir karakteri de seri içerisinde kazandırmayı başardı. Ve bu şekilde aslında Kiora Sazanami ile ilgili doğaçlama olarak söyleyebileceklerimin de sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bundan sonraki bölümde de kendi seçimim olan Kunoshige Rokuira'ya sırayı vermek istiyorum. Bu şekilde yeni bir bölümün de sonuna geliyorum. Kanala abone olarak ve bildirim çanını aktif hale getirerek emeğime karşılık verebilir ve bununla birlikte videolara daha önceden ulaşabilme şansını da elde etmiş olursun. Ufak bir videoyu beğenin de ve yorumlar kısmına da demin bahsetmiş olduğum husustaki yanıtlarını, görüşlerini ve fikirlerini de paylaşırsan çok sevinirim. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.